Merhaba arkadaşlar, ben Karo, tekrardan yepyeni bir video ve farklı bir videoda geldik. Bugünkü hesabın sahibi benim de eski bir arkadaşımız ve eskiden beraber çok oynuyorduk ve çok sevdiğim bir insandır Mustafa. Ve dedi ki Karo, ben bir yolculuğa çıkacağım, bir krallık alacağım falan, konuştuk böyle bir şekilde ve bugün tabii ki onun hesabını ve onların krallığını inceleyeceğiz. İlk önceden ben size böyle bir şey söyleyeyim. Mustafa çok sağlam ve çok iyi bir arkadaşları var ve beraber kendileri hep böyle bir şekilde arkadaşlar. Mustafa bir krallık almıştır neredeyse. Hiç savaş oldu mu olmadı mı bilemiyorum ama buradaki 3926'ya selamlarımız olsun. İlk başında krallığı tanıtayım size. Yani böyle bir şekilde ben Mustafa'yı çok seviyorum. Yoksa genelde normalde hiç böyle bir şey yapamıyorum. Mustafa'ların birlikleri: birinci birlik 1 milyar, ikinci birlik 629 milyon, üçüncü birlik 518 milyon ve böyle bir şekilde krallıkları gidiyor. Bireysel leş sayısıya bakarsak burada 29 milyon, 26 milyon, 15 milyon, 14 milyon, 13 milyon, 12 milyonluk bir leşler vardır. Yani buradan da çok fazla bir leş puanı olmadı ve krallık rahat bir şekilde almışlar. Çünkü oyuncularında tabii ki T5 de vardır. Burada bireysel güçlerden bahsedersek 51 milyon, 39 milyon, 24 milyon, 23 milyon ve sağlam bir arkadaşlarıyla beraber burada bu krallığı almışlar. İlk başında 3926'ya hayırlı olsun ve Mustafa'ya. Şimdi geçelim, hesabı inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama hesabı incelemeden önce birer tane beğeni tabii ki sizden rica ediyorum ve abone olun. Beğeni atmak ve abone olmak gerçekten ücretsizdir ve bunlar bana büyük bir destektir arkadaşlar. YouTube algoritması önemlidir ve bunlar benim için her şeyden önemli. O yüzden beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Geçelim hesaba. Hesap ilk bakışta Allah Allah, Kore'de ne işi var? Ama bunları tabii ki bir insan eğer ki mantıklı ve gerçekten çok önemli oynuyorsa bu tarz şeyler çok önemlidir. İlk başında 56 günde VIP 14 104k bir cevheri vardır ve burada 725k. Yani bugün veya yarın zaten cevher harcamalarımız geliyor arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi yani cevherimiz tabii ki gelmiştir hatta ve 25k cevheri de Mustafa basmıştır ve yarın sabah da diğer 25k'yı basacak ve buradan direkt arkadaşlar, yani 25k'sı var, direkt VIP 14 olacak. O yüzden şimdiden hayırlı olsun, VIP 14 gayet sağlam bir şekilde bir hesap kurmuştur. Hesabın gücü 13 milyon, 6 milyon leş puan ve kora medeniyeti. Niye kora medeniyeti? Ben size söyleyeyim. Bir oyuncu çok fazla bir Kraken gibi oynamıyorsa herhangi bir şekilde burada belediye binayı 25 yapmış. Yani binalarımız tamamlanmış. Ve bundan sonrası neler kalıyor? Teknolojilerimiz kalıyor. O yüzden teknolojiye daha fazla odaklanmak için ve daha fazla daha hızlı bir şekilde yapması için arkadaşlar böyle bir şekilde teknolojiyi yapmıştır ve bundan sonrası daha az bir teknolojiyle gördüğünüz gibi her şeyi üst düzey bir şekilde yapacak. Çok daha az hızlandırmayla ve medeniyetinden tabii ki o ismi neydi? Araştırma hızı alarak, yani buradaki araştırma hızının %3'ü alarak çok fazlasıyla yapacak. Yani saklı bir güç bu hesapta vardır. Bunu size ilk başında söyleyeyim. Üzerinde de 2 milyar 800 milyon gıda, 2 milyar 600 milyon odun, 2 milyar 500 milyon taş ve 1 milyara yakın bir altın vardır. Yani bir saklı güç, bir bomba burada duruyor mu? Bakacağız beraber hep. Kıta ayrıntılardan burada 24k sadece Suarez var, 217k burada bunlar var ve böyle bir şekilde bir askerler vardır. Yani neredeyse hiçbir şey yapmamıştır. Tamamen birikim üzerine giden bir hesaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Bakalım çantada ve paketleri neler almış. Buradaki paketler hiçbir şey almamış. Günlük özel tekliften Piros'u alıyor. Tedarik paketinden buradan 3 tanesi vardır. En sağlamları alıyor. Özel kaynak sepetinden bir şey yok ve cevher mağazasından hiçbir şey almadan bu hesabı buraya getirmiştir. Geri kalan çantaya bakıyoruz. Burada çantadan tabii ki 283 milyon gıda, 400 milyon odun, 238 milyon taş ve altında 300 ve üstünde de baya sağlam bir şekilde kaynak vardır. Bu gayet normaldir arkadaşlar. Hızlandırmaya bakarsak buradaki kafanıza takılan böyle bir şey var. 604 gün genel hızlandırması var arkadaşlar. 604 gün genel hızlandırma bu hesabı neredeyse 30 milyona yakın bir güce ulaştıracak arkadaşlar.
rahatlıkla 30 milyonu bulabiliyor arkadaşlar. 27 gün iyileştirme, 181 gün eğitim hızlandırması, araştırma hızlandırması, gerçekten 34 gün ve 27 günde inşaat hızlandırması buradan duruyor. Yani bu hesap bir bomba patlamaya hazırdır arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Şimdi bu patlamalar neler oluyor? Birçok kişi bizi dinlemiyor. Ya beni dinlemiyor. Açıkçası böyle bir şey söyleyebilirim. Ya bizi sevmeyenler. Ama buradaki Zone 1'deki, Zone 2'deki ve Zone 3'teki riyonlar ve bufflar farklıdır. Her birliğin, her aldığı her nefes size tabii ki ilerideki zamanlar ve ilerideki günler daha fazla şey oluyor. Özellikle mesela toplama hızı %5. Arkadaşlar diğer riyonlara bakarsak buradaki aldığını iyileştirme hızı %20 ve eylem puanı tabii ki dolumu %20. Diğer zonlarda yine aynı şekilde araştırmalı falan. Ondan sonrası krallığı aldığınızdan arkadaşlar buradaki bufflar gerçekten çok önemlidir. Güçlerden %10 eğitim, %10 araştırma, %10 inşa, bunlar oldukça önemlidir. Ve üzerine de kral buff'ı varken tabii ki kral bize unvanlar verebiliyor ve unvanlarla beraber çok daha fazlasıyla, çok daha hızlandırmayla bunlar yapılıyor. Diğer kısmından birlik teknolojileri o zamana kadar tabii ki inşalar ve araştırmalar çok daha yüksek olacak arkadaşlar ve bunlar oldukça önemlidir. Örnek veriyorum, teknoloji araştırması burada araştırma hızı %1. Bunlar yükselecek çok yakında ve bu yükseldiğinden arkadaşlar artık daha hızlandırmayla bunları yapacak. Yani o yüzden diyorum ki bir gizli sandık diyebiliriz bu hesapta. Geri kalan neler var? Güçlendirmelere bakarsak arkadaşlar, hatta burada eğitim hızlandırmaları böyle bakıyoruz. Her şey bir üst düzey şeklinde tutmuştur ve saklanmıştır. Buradaki %50'lik de kapasitesi 2 tane, bir tane 24 saatlik, burada savunması da vardır. Rezervleri tutması gerekiyordu, tutmuştur ve daha fazlası da tutacak. Etkinliklerden bu hesap patlatacak her şeyi. Ekipmanlara bakarsak buradaki ekipmanlar süvari ekipmanların bir Minato ve Santuzu'ya yapmıştır. Yani Minimato'sundan silah, kafalık, göğüslük ve vardır. Ondan sonrası zaten diğer şeyleri de yavaş yavaş yapacak. Hiçbir acelesi yoktur. İç savaş yok. Rahat, huzurlu bir krallığı kurmuşlar arkadaşlar. Bunlar böyle bir şekilde duruyor. Diğer kısmında bakarsak bu arkadaşımız zaten parayı yatırıyor. Bundan bir çekincesi yoktur. Ve buradan da güzel bir şekilde paketleri duruyor. Eylem puanım vardır ve buradan da 446 tane de altın kafa buradan duruyor arkadaşlar. Yani şimdi krallığı bedava almış diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir bedava değil. Bu bir oyunun stratejisidir ve stratejiyi gayet başarılı bir şekilde yapmıştır. Hisari de 17 seviye. VIP 14 olduktan sonra Hisar'a yüklenebiliyor mesela. Örnek veriyorum ve bu tarz şeyler. O yüzden hiçbir önemi yoktur. Burada bir tık daha altın şeyleri harcamıştır ama bunlar da güzelliktir arkadaşlar. Bu adama koymaz yani bunlar. İstese daha fazlasıyla yatırım yapacak. Komutanlara geçersek buradaki komutanlardan bir Kosonoki'yi görüyoruz. Burada 5-5-1-5. Burada bir Minimato görüyoruz. Full bir Minimato görüyoruz. 3 tane parçası vardır. Bir Çavuşoğumuz var. 1-5-1-5-4. Gayet sağlam bir şekilde. Çünkü birinci, ikinci beceri sadece barbar kesmesi içindir. Böyle bir şekilde yapmıştır. Büyük ihtimal yetenek sıfırlaması basmıştır. 49 seviyede bir Santosu'su vardır böyle bir ekipmanla. Ve buradan da Martel. Arkadaşlar şimdi bu hesabın hiçbir eksiği yok. Zaten KK1'de kendisi de biliyor. YSG'yi fullleyecek Minimato'su var. Minimato, Chao Chao, Kusunoki, YSG, Martel, Santosu, Athlete bu 3 kıtayı çıkartabiliyor. Çünkü bu hesap oldukça bir gizli bombadır yani. Hem hızlandırmaları biriktirmiş, eğitimi, her şeyi. Yani total olarak bu hızlandırmalar ne kadar oldu ben size söyleyeyim. 600, o da 180, o da 27, yani diyelim 750 gün, 770 günlük bir hızlandırması vardır arkadaşlar. Yani varlığı yokluğu hepsini toparlamıştır. Üzerine de çok fazla bir kaynak vardır ve bunları yapabilecek bir güçte bir hesaptır arkadaşlar. Ve buradan da gördüğünüz gibi kaynak desteği de 3 milyar 600 milyon bir kaynak desteği vardır. Bunu herkes kolay kolay yapamaz. 183K'da bir ölüsü vardır. Büyük ihtimal ufak bir iç savaş çıkmıştır ve adamları kovmuşlar. Yani ve krallığı da rahat bir şekilde almış. Teknoloji gücüne bakarsak 2 milyon, inşa gücü 9 milyon, kıta gücünü 825K ve bunlar hepsinin yükselecek. Peki ekipmanlar nasıl olacak? Ekipmanlar da çok yakında hepsini rahat bir şekilde dizecek. Çünkü VIP 14 olduktan sonra ve krallık yeni olduğu için
İlk gelen yumurta etkinliği bu hesaba full artı full yumurta etkinliği oynayacak ve ekipmanların neredeyse birçoğunu bitirecek. 100 kaç kişi 185 çevirmeyle 2 günde ve rahat bir şekilde bunları yapacak. Şimdi gelelim puan vermeye. Yani hesaplara 10 üzerine puan veriyoruz. Buradaki 10 üzerine puan verirsem şimdi birçok kişi bunu diyor. Ya burada ben bir ufak bir hata gördüm. Ufak bir hata yok aslında. Ben de biliyorum. Sizin söylediğiniz ya belki sizin gözünüzden bile kaçmıştır. Buradaki şeyi %9'da mühendisliği bırakmıştır. Zaten teknolojiyi tamamen inşasını çok hızlı bir şekilde bitirmiştir ki Kore'ye girsin ve Kore'de çok fazla bir şekilde, sağlam bir şekilde teknolojiyi bassın. O yüzden bu bir yanlış değildir arkadaşlar. Bunları da size söyleyeyim. Puan üzerine yani 3926'ya ve Mustafa'ya puan verirsem onun üzerine gerçekten hatta 100 verebilirim. Bu dostum olduğu için değil, mantıkla oynamıştır, sabırla oynamıştır. İç savaş var diye hesabı çöp etmemiştir. İç savaş var diye ya ego var diye ben de 30 milyon 40 milyon güce ulaşayım diye her şeyi çöp etmemiştir. Sağlam bir şekilde aklını kullanarak bu hesabı buraya getirmiştir. Şu an çok rahat bir şekilde bir eski oyuncunun ve yeni bir oyuncunun farkını tamamen ortaya çıkarttık. Videoları izlerseniz ve bu tarz şeyleri izlerseniz çok daha sağlam bir şekilde bir şeyler yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bundan daha fazlası ben tutmam sizi videoda ama bir beğeni atmayı ve abone olmayı rica ediyorum hepinizden. Ve tekrardan 3926 Mustafa'ya ve bütün arkadaşlarına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Galaka Savaşları da bir şekilde yayında göstereceğiz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.